Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Algo Lazer'ın Delta 22 wattlık lazer modelini tanıtacağız. Biraz isterseniz öncelikle kalite, e, kullanılan kaliteden bahsedelim. Tamamen alüminyum malzeme kullanmış. Gayet hafif. Yani kutu açılımını ben daha önce yapmıştım. Kutu açılımında hani makineyi kurmak için çok fazla zorlanmadım. Zaten neredeyse e, yani tamam geldi makine. Sadece kafasını yerleştirmek zorunda kaldım. Ve bir de hava geçişlerini yerleştirdim makinenin. Onları yaptıktan sonra zaten makina direkt olarak kullanıma hazır hale geldi. E, Makina 8'e 5 inçlik bir LCD ekran kullanıyor. Daha önce e, Türkçe dil desteği yoktu ama daha sonradan Türkçe dil desteği de e, eklendi arkadaşlar. Wi-Fi özelliği var. Wi-Fi özelliği üzerinden direkt internete bağlanıp kendi uygulaması da olduğu için kendi uygulaması üzerinden direkt makineyi kullanabilirsiniz. Kesim ve gravür için. Aşağı yukarı 440'a 415 milimetrelik bir kesim alanı var. 500 milimetre saniyeye kadar da gravür yapabiliyor. 9 nokta toplam 9,8 kilogram yani 10 kilogram civarında bir makina. Makine gayet şık, hatta şaşırdım da yani ben bu kadar beklemiyordum bu makinenin performansını. Yani bu videoyu çekmeden önce ben birkaç test yaptım sizler için. Makineyle beraber yine şöyle bir kutu geldi. İçerisinde e, tüm malzemeleri var. Küçük bir fırçası. Yine anahtarları içerisinde geldi. Şık da güzel bir kutuda yapmışlar. Yine yanında bir adet gözlük geldi. Kutunun içerisinden gözlük çıktı. Bu da gayet güzel bir gözlük. Yine makinenin kendine ait bir LCD. Ya burada işleme göre bu renkler değişiyor. İşlem olduğu zaman yani ışık gravür yapmaya başladığımız zaman buradaki renkler değişiyor. Yine bir enerji butonu var. Enerji butonunda herhangi bir program olduğu zaman direkt olarak basıp makineyi durdurabiliyorsunuz. Ve yine kimsenin e, kullanmasını istemiyorsanız burada bir kilit sistemi var. Hani kilitlediğiniz zaman anahtarı çıkardığınız zaman artık bu makineyi kimse kullanamıyor. Hani yeni modellerde var mı bilmiyorum. İsterseniz şimdi ben daha önce birkaç test yapmıştım normalde. Deri üzerine bir baskı denemek üzereydim arkadaşlar. İsterseniz onu size gönderelim. Şu an burada ayarlamasını ben yapmıştım. Deri üzerine bir markalama yapacağız, gravür yapacağız. Bir deneyelim. Birkaç yine bu videoyu çekmeden önce birkaç test yaptım ben. Yine eee, harf üzerine yapmıştım. Yani 6 aşağı yukarı 5,6 milimetrelik bir kesim yaptık arkadaşlar. Harf kesim yaptık. Gayet de şık, gayet de güzel oldu. Plexiglass kesimiydi bu arkadaşlar bu arada. Gayet de güzel oldu. Ama tabii hatalarımız da oldu. Daha önce başka bir plexiglass üzerinde kesmeyi denedik. Gördüğünüz gibi hani tam ayarlarını tam olarak yapamadığımız için daha biraz ondan biraz da hani kesim ızgarası kullanmadım. Kesim ızgarası kullanmadığım için e, kesimlerde biraz hatalı oldu. Yanmalar oldu arkadaşlar. Özellikle hani kesim ızgarası kullanmaya dikkat edin. Onun dışında yine bir kalem üzerine bir baskı yaptık. Gayet şık oldu. Yine kalemin kutusu üzerine bir e, baskı aldık. Yine onun dışında inox'un üzerine bir gravür yaptık. Çok da güzel yaptı. Şöyle göstermeye çalışayım size. Yine onun dışında bir telefon tutucu yaptık arkadaşlar. Telefon tutucu gayet de şık oldu, güzel oldu. Bu şekilde bir telefon tutucu. Hani bunu tabii daha değişik şekillerde yapılabilir mi? Tabii yapılabilir. Yine onun dışında bir kontraplak üzerine bir
gravür denemesi yaptık arkadaşlar. Bu da gayet şık oldu, güzel oldu. Yine bir anahtarlık üzerine deneme yaptık. Anahtarlık da gayet güzel oldu. Yani büronuzda, atölyenizde küçük olduğu için, bir de hafif olduğu için, çok fazla yer tutmadığı için kullanılacak bir makine arkadaşlar. Yine onun dışında şu an yaptığı deri üzerine bir bardaklık test edelim dedik. Ve bu da gayet şık oldu. Şu an zaten yine yapmaya devam ediyor makine. Gayet de hızlı. Kanalımın adı Her Şey arkadaşlar. Her Şey kanalıma abone olursanız çok çok seviniriz. Bizi desteklerseniz bu tip videoların devamı için. E, Grubumuzun adı Her Şey olduğu için her şeyden birer parça arkadaşlar video çekmeye çalışacağız. Hani şöyle bakalım arkadaşlar. Gayet de güzel yaptı. Onun dışında yine kendine ait bir hava sistemi olduğu için buradan hava sistemin hani maksimum veya minimuma düşürebilirsiniz. Bir sonraki videomda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.